örnek olarak bu kandili tarayacağız. Kandil parçasını tarayacağız. Şu ucundaki yanık izlerini tekstürde belli etmeye çalışacağız. Taramadan önce cihazın kutusunda bulunan kalibrasyon tahtası, bununla birlikte cihazı kalibre etmemiz lazım. Cihazı ışık koşullarının çok az değiştiği bir mekanda taramak en iyisi. Kalibrasyonu da şu an masa kalabalık ama düz bir zeminde. Arka plan olarak da bu Alcantara malzemeyi kullanarak, yani bunun üzerinde cihazın kendi yazılımı olan Revo Metro 5.8.3 yazılımında sol altta bulunan kalibrasyon sekmesinden kalibrasyonu yapacağız. Orada tüm aşamaları teker teker gösteriyor, onu yapması kolay. Ama dediğim gibi ışık koşulları çok az değişecek bir ortamda yapmak lazım. Cihazı tripod üzerine kuracağız. Şurada göstereyim. Altta bir vida deliği var. Cihazı buna oturtacağız. Ardından döner tabloya bakacak şekilde konumlandıracağız. Döner tablonun elektrik bağlantısını yapacağız. Döner tabla fişe takılır takılmaz otomatik kendisi dönecek. Durdurmak için burada oynatma tuşunu basacağız. Ardından cihazın Type-C bağlantısını bilgisayara gerçekleştireceğiz, yapacağız. Type-C girişi olan bir bilgisayar lazım. Ayrıyetten işlemcisinin güçlü olması lazım. Yani minimum i5 ve ekran kartı olan bir bilgisayar olması lazım. Yoksa taramak çok uzun sürer. Yani güçlü bilgisayarda daha hızlı sonuç alınır. Cihazın Type-C bağlantısını yaptıktan sonra ekstra kendi güç hattı kaynağı var. Bunu da takıp Type-C kablosunda bulunan, hani cihazla bilgisayar bağladığımız Type-C kablosunda bulunan güç girişini bağlayacağız. Güç girişini bağladıktan sonra yazılımı açtığımızda bağlantının sağlandığını görürüz. Burada herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Burada tarayacağımız projeye bir isim atayacağız. Şu an rastgele bir isim. Ardından projemiz açılacak. Çeşitli modlar var. Hani her esere uygun özel bir mod yok. Yani eserlere uygun tek bir mod yok. Bunu biraz eserin özelinde deneyip yanılarak seçmemiz gerekiyor. Ama en doğru sonucu, eğer tablonun üzerindeki eser küçükse, tablonun üzerindeki maker'ları, bu görünen maker'ları kapatmıyorsa sol üstten maker scan'i seçmemiz gerek. Bunda da tablayla tarayacağımız için ilk önce yukarıda bunun aksesuarlar kısmından çift eksenli döner tabloyu bağlantısını yapmamız lazım. Buradan connection diyelim direkt. Burada kullanılabilen cihazlarda gözükecek bu ilk defa bağlayacağımız zaman. Ama ikinci defa bağladığımız için burada gözüküyor. Burada connect diyeceğiz. Bunun için bir bilgisayarın Bluetooth'un açık olması lazım. Şu an bağlandı. Bunu kaydettik. Dediğim gibi maker'lar kapanmıyorsa maker'lar üzerinden, maker'lar kapanıyorsa da şekil, feature üzerinden tarama yapmamız lazım. Sağda tarama ayarları bulunmakta. Buradan otomatik döner tabloyu seçiyoruz tarama modundan. Bu biraz zaman alacak tabii.
Bu esnada cihaz kendini ayarlamaya devam ediyor. O yüzden uzun sürüyor. Ve bu moda geçtikten sonra takip modunu maker olarak değiştirmeden devam. Obje tipine genel renkli taramayı da bu eser üzerinde bulunan bezemeleri, işlemeleri almak için renkli modu kesinlikle aktif hale getirmemiz gerekiyor. Burada bir ince ayarda zemin kaldırılması. Bunu da aktif hale getireceğiz. Burada bir şeyleri değiştirmeye gerek yok. Şu an eseri ön izleme olarak görebiliyoruz. Şu an gayet net görüyor. Önemli ayarlardan biri de derinlik kamerası, derinlik algısı. Bunu otomatikte kullanmamak lazım. İlk önce otomatiğe alıp cihaz kendisini ayarlayacak, hani derinliğin açısını 6 olarak otomatik belirledi. Ama bunu otomatikte tutarsak tarama boyunca ışık koşulları değişeceği için sürekli 6, 7, 2, 1 arasında gidip gelecek ve eser üzerinde derinlikten kaynaklı hatalar çıkartacak. Bunu cihaz otomatik seçtikten sonra otomatiği kapatıyoruz. 7 olarak belirledi. Buradan otomatiği kapatıp sabit 7 olarak taramaya devam etmemiz lazım. Burada da ışık ayarının yapıldığı ayarlar, yani burada gördüğünüz gibi ışığın dengesini kuran ayarlar. Bu otoda kalsa olur. Bundan yana bir problem yok. Şu an yine hani ön izleme olarak bakacağız. Hani eserin en çok detay hangi derinlik üzerinde verdiğini burada kendimize deneyebiliriz. Cihazda da bırakabiliriz. Ama şu an gayet iyi ve net gözüküyor. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra otomatik döner tabla ayarı. Buna geliyoruz. Bunda hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Ama detayı yakalayamadığınız, tablanın dönüş açısını cihazın göremediği ince bir açılar varsa, tablo çok hızlı dönüyorsa sizin için ya da eser özelinde, bunu şuradan resetleyerek dönüş açılarını, hani her tur hangi açıda döneceğini 10 dereceden 5 dereceye kadar minimum döndürebilirsiniz. Ve dönüş hızını buradan belirleyebilirsiniz. Ben şu an sabit ayarlarda, yani varsayılan ayarlarda kullanacağım. Bunu ayarladıktan sonra taramaya start verip tablanın ve cihazın otomatik bu tarama yapmayı bitirmesini bekleyeceğiz. Tarama şu an bitti, ilk safha. Bittikten sonra önemli birkaç adım daha var. Tarama bittiğinde burada bize bittiğini bildirecek. Buradan da manuel olarak biz bittiğini onaylayacağız. İlk tarama esnasında gereksiz taranan noktalar, öğeler var. Şu an bunun kalitesiz gözüktüğüne bakmayın. Bunu düzelteceğiz. Tarama bittikten sonra, bitir dedikten sonra burada tek tuşla düzenleme öğesi var. Buna basmayacağız. Bu bizim işlerimizi düzgün yapan bir seçenek değil. Buradan füzyon sekmesine gelip eserin bu nokta bulutu halinin kaç milimetre boyutlarda olduğunu seçmemiz gerekiyor. Şöyle bir durum var. Ne kadar düşükse bu, eser o kadar kaliteli olur. Ama bir o kadar da bilgisayarı yoran, hafızayı zorlayan, RAM'leri zorlayan bir hale gelir. Bunu detayı arttırmak için düşükte tutmak önemli ama bunun için de tabii ki çok çok iyi bir bilgisayar gerekli. Kötü bilgisayar, şu an kullandığımız bilgisayar bunu yapabilir ama uzun süren vakit alır, yani çok uzun sürer. O yüzden ben şu anlık cihazın, yazılımın önerdiği milimetre ayarını seçip maker'ları kaldır seçeneğini işaretleyip onaylıyorum. Bu hemen biten bir süreç. Çünkü 0.46 milimetrede yapıldı ama 0.05 milimetre olsaydı çok uzun sürecekti. Şu an otomatik olarak az önce gördüğümüz o maker izlerini veya diğer esere bağlı olmayan
noktaları kaldırdı. Bu füzyon işleminden sonra izolasyon sekmesine gelip ekstradan gereksiz noktaları, çapak halinde olan noktaları program tespit edecek. Bunu %15'te tutun. Şu an bu çapağı bulamadı. Demek ki hani tarama iyi bir seviyede. Ama bunu kesinlikle yapın. İlk önce füzyon, ardından izolasyon. Bu işlem bittikten sonra tekrar Maker Scan tuşuna basıp tarama alanına geri dönmemiz gerekiyor. Burada da eseri alt kısmını taramak için ilk olarak bu şekilde koymak, hani ters yüz yapmak bir seçenek ama yazılım bunu hemen birleştirmeyebilir. Şu görüntüyle az önce taradığımız şu görüntüyü kolay şekilde birleştirmeyebilir. Bu zor olabilir. Bazı yani simetrik olmayan girintili çıkıntılı eserlerde hemen birleştirebilir ama bu kandil gibi simetrik olan eserlerde hemen birleştirmeyecek. Zor olacak. O yüzden önceden taradığımız bu alanı tekrar ikinci taramada bir kısmının, en az %50'lik kısmının tekrar gözükmesi gerekiyor. Hani üzerine koyarak, bindirme yaparak taramamız gerekiyor. Onun için de bu gördüğü ön kısmı taradığı için hem bu açıdan o tarafı görecek hem de alt kısmını göreceği bu yan açıdan tekrar ekstra bir tarama yapacağız. Minimum 2 taramada bitebilir ama normalde yani gerçekte en az 3, minimum 3 veya 4 taramayla birleştiriyor. Hiçbir ayarı değiştirmeden ilk taramada kullandığımız ayarları kullanacağız. Ve derinliği ilk görüntüde 7 olarak almıştık. Burada da 7 yapmamız lazım. Bunu eğer ilk taramada 7, ikinci taramada 2, 3 veyahut da farklı bir derinlik kullanırsak eseri birleştirme aşamasında doğru sonuç almayız. Bu otoda kalabilir. Ama bunu dediğim gibi ilk derinlikte ayarlamak gerek. Ardından tekrar taramayı başlatacağız. İkinci taramanın da bitmesini bekleyeceğiz. Bu açıdan çektiğimiz de bitti. Yine ilk taramada yaptığımız işlemlerin aynısını bunu da gerçekleştireceğiz. Önce füzyon, ardından izolasyon. Önemli nokta da bir önceki taramada 0.46 milimetre nokta bulutu füzyonu yapmıştık ama ikinci taramada da yine burada one click edit var, bunu kullanmayacağız, tekrar füzyona basacağız. Aynı milimetreyi kullanmamız lazım. Hani ilkinde yüksek kaliteli yaptık diyelim, 5 milimetre yapıp sonra bu çok uzun sürdü, ikincisini 10 milimetre yapalım derseniz birleştirme konusunda problem yaşarsınız. Hepsi, tüm taramalar aynı milimetre üzerinden füzyon yapılmalı. Burada da gene Maker'ın kaldırılması tikini aktif edip füzyonu yapacağız. Ardından izolasyon. Burada %15 dediğim gibi. Burada birkaç izole edecek, şurada siyahla düzeltiyorum, kırmızıyla seçtiği noktalar var. Yani çok az, belli bile olmuyor. Bunu tabii eserden esere değişiyor bu. Bu eser için hiç çıkmadı ama büyük eserler için çok fazla çıkacak. Bunu apply deyip o gereksiz noktaları yazılım otomatik kaldırıyor. Şimdi önemli nokta da şu: 2 adet tarama verimiz var. Bir yandan, yan ve alttan, bir üst pozisyondan. Bu ikisinin birleşmesi lazım. Bu yüzden burada merge sekmesine gelip taradığımız iki modeli seçip burada şekle göre Efendim abi? seçeneğinden ön izleme yapacağız. Bunu cihaz otomatik yapacak. Cihaz benzerliğe göre kendisi bunu yapacak. Buradan baktığımızda cihaz otomatik bir şekilde bu iki noktayı, bu iki taramayı
birleştirdi. Tabi burada emin olmak gerek. Cihaz birleştiriyor ama cihaza %100 güvenmemek gerek. Cidden doğru şekilde mi birleştirdi? Bunu hem esere bakarak hem burada taramanın birleşme sonucuna bakarak kendimizin teyit etmesi lazım. Baktığımda şu anlık bir problem yok. Ama tarayamadığı noktalar var. İşte burası en çok zorlanılan kısımlardan birisi. Bu iç kısmı taramak. Şu an için tarama bitti denebilir ama bu iç kısmını da buraya eklemek istiyorsak bu iç kısmının göründüğü açılardan burada bir flasterin veyahut da yumuşak silgi yardımıyla esere ve tabloya zarar vermeyecek bir sabitleyiciyle bu iç kısmını tarayıcının lenslerine tam hizalayıp bu kenardaki derinlik kamerası ve ışık dengesi kamerasını da kullanarak tam hizalayıp buralardan taramalar alıp aynı şekilde işlemlerden geçirip merge'den birleştirmek gerekiyor. Şu an 2 taramayla işi bitireceğiz ama burası bizim için önemli değil. Şu an için çok uzun olur video bunu denersek. Dediğim gibi tüm o anlattıklarımı uygulayarak burada 2 taramayla biz bu işi tamamladık ama bu içine almak istiyorsak bu sayı 6, 7 de olabilir. 8 de olabilir. Bu esere bağlı. Buna hani öngörülebilir bir şey söyleyemem. Biz bundan sonrasını anlatmaya devam edeceğim ben. Ama iç taraması biraz problem dediğim gibi. Çünkü kamera sadece mesela şu an ışık sadece delik kısmına vuruyor. Kandilin uç kısmının deliğine vuruyor. Aynı şekilde kamera mantığı da o. Kamera da sadece orayı görecek. İkinci taramada şurayı görecek. Üçüncü de burayı görecek derken bu tarama sayısı artıyor. Bu merge'lediğimiz, birleştirdiğimiz eseri model üret komutuyla modelini üreteceğiz. Burada bize modelini üretti. Şu an bunlar için bizim için gereksiz ama bunları silmiyoruz. Çünkü bu model bunlardan hala veri almaya devam ediyor. Burada herhangi bir silme işlemi yapmıyoruz. Ardından modele gelip mesh kısmına geçeceğiz. Burada overlay yani üst üste binmiş katmanları tespit eden kendi yazılımı var. Hani bu çok önemli değil esasında ama çok fazla tarama yaparsanız 2 değil de 8, 9, 10 yaparsanız birleştirdiğiniz modeli burada overlap olarak tespit etmeniz sizin için iyi olur ama detayı da silebilir. O pek doğru çalışmıyor benim gözümde. Bunu da hani deneme yanılma yoluyla deneyebilirsiniz. Bu yani denediğiniz olmadı iptal edin şeklinde. Burada sadeleştirme var. Bu eserin köşelerini yumuşatır. Eserin daha hoş gözükmesini sağlar teorikte. Ama bunu kullanmayacağız çünkü bizim arkeolojik eserlerde detayı öldürüyor. Detayı öldürmemesi için basitleştirme var. Yine bunu kullanmayacağız eserin detayını öldürdüğü için. Biz direkt mesh kısmına geçeceğiz. Buradan hızlı mesh veyahut da yüksek kaliteli mesh seçenekleri var. Hızlı mesh'i kullanmayacağız. Dediğim gibi hızlı mesh detayları öldürecek. Buradan kaliteyi maksimumda tutmak en iyisi. Yani düşürürsek dediğim gibi yine detaylar gidecek. En yüksek detay almak için hep milimetre bazında en küçük milimetrelerde çalışmak gerekiyor ama bunun için de bilgisayar önemli tabii ki. O yüzden ben buradan cihazın benim bilgisayarıma önerden senin bilgisayarın bu kadar güçte yapabilir. Böyle daha hızlı dediği ayarda yapacağım ama kalite için en yüksekte yapmak lazım. Bunu onaylıyoruz. Yazılım bize otomatik mesh'i üretti. Gördüğünüz gibi. Bu yanık kısımlarına ışık koşullarına göre değişir. Mesela eserin üzerinde böyle bir leke yok normalde. İşte bunu güzel almak için, bu sonucu böyle almamak için kalibrasyonu ışık koşullarının gün boyu sabit olduğu bir mekanda odada yapıp o odada taramak yapmak gerekiyor. Sabah taramaya 8 gibi başlayıp 9'da bitirdiğiniz hani ekstra taramalar aldığınız sürede
ışık koşulları değişiyor. Ve ona göre cihaz düzgün tekstür sonucu vermiyor. Mesh yaptıktan sonra izolasyon kısmını gene dışarıda tek başına duran, hani modele bağlı olmayan çapaklar çıkarsa bunu kullanabilirsiniz. Delik doldurma özelliği var. Yani ne yaparsanız yapın, belirli açılarda tarayamadığı yerleri program otomatik dolduruyor. Şu an kullanmayacağız. Bunu düz değil de eğimli delik doldurma seçeneğiyle yapmak gerekiyor. Bunları tekrar kullanmayacağız. Basitleştirme, sadeleştirmeyi. Tekstür kısmına geleceğiz. Burada iki seçenek var. Nokta renklendirme ile resim görsel renklendirme. Burada da hani göze en iyi gelen, en doğru sonuç gelen seçeneği seçmek gerekiyor. Şimdi bir nokta renklendirmeyi deneyelim. Yani değişen çok bir şey olmadı. Diğer seçeneği denedik. Bu da uzun süren işlemlerden biri, kaliteli yaparsak. Bakın bu eseri en iyi sonucu veren o resim, görsel renklendirme oldu. Bu daha doğru bir sonuç bakıldığında. Bir bu, bir bu. Bunu da onaylamaya gerek yok, zaten şu an üzerine uyguladı. Dediğim gibi bu kırıkları göstermek için ekstra taramak gerekiyor. Şu anda bu aşamadan itibaren nerede tekstürü beğendiysek işimiz bitti. Buradan export deyip tüm modeller de diyebiliriz ama pek gerek yok. Ama ileride başka çalışmalar yapacaksanız tabii tüm modelleri alın. Tekstür model demek yeterli. Bunda bu formatlarda en çok tercih edilen OBJ genel anlamda. Hani Blender'a atabileceğiniz, üzerinde oynama yapabileceğiniz, Adobe Substance 3D'ye atabileceğiniz OBJ daha genel bir kayıt türü. OBJ seçmenizi tavsiye ederim. Buradan masa üstüne kaydedelim. Kaydettikten sonra bu eser üzerinde beğenmediğiniz renk konuları olursa, tekstür konuları olursa buradan Blender'a bu eseri importlayıp üzerine çalışabilirsiniz.